Herkes ama herkes patlıcan mezesi yapabilir. Ama bir patlıcan mezesi yapmak var, bir de lezzetinden parmakları yediren patlıcan mezesi yapmak var. Eski İstanbul meyhanelerinin orijinal reçetesine sadık kalarak çoğu kişinin tarifini yanlış bildiği patlıcan mezelerinin kralı Köpoğlu yapıyoruz. 3 patlıcanın kabuklarını tamamen soyarak tarifimize başlıyoruz. Sakın bana altı üstü bir meze, Koray demeyin. Püf noktalara dikkat edin. Bugüne kadarki yaptığınız en iyi meze yiyeceksiniz. Bu tarifi abonelerimizden Hakan 10 ve Fahri Metin için yapıyoruz. Şimdi bakın, patlıcanların kabuklarının tamamen soyulmuş olması lazım ve patlıcan dilimlerinin büyük büyük olması lazım. Aynen böyle. Eğer küçük olursa kızartırken ufacık kalır ve istediğimiz gibi lezzetli olmaz. Hepimizin bildiği gibi patlıcanları soyduğumuz anda hemen kararır. Kararmaması için acele etmemiz lazım ve bunun için tuz, hatta tuzu şöyle ölçülü atalım, herkes görsün, kafalarda soru işareti olmasın. 2 çay kaşığı tuz. Tarifimizden kalan limon vardı. O limonun yarısını hemen sıkalım. Böylece en ufak kararma olmasın. Tuz, limon ve üstüne su. Ve kesinlikle en ufak kararma olmayacak ve patlıcanlar suyun altında kalmalı. Hatta buna bir tabak koyalım, baskı yapsın. Böylece iç kafamız rahat olur. 3 patlıcan için 4 tane bibere ihtiyaç var. Ne kadar patlıcan kullanıyorsunuz, her zaman bir tane fazla biber kullanmalısınız. Biberimizin kafasını alalım ve bakın şu ucunu görüyor musunuz biberin? Buraları kesmeliyiz, yoksa kızartırken buraları yanıyor. Yine bir önemli nokta, püf noktası, biberler muhakkak çekirdekleriyle birlikte kesilmeli. Lezzet her zaman ufak detaylarda saklı ve biberlerimizin büyüklüğü aynen patlıcanlar gibi böyle bu ölçülerde büyük büyük olmalı ve çekirdekleri içinde olmalı. Eğer benim gibi böyle manuel bir kurutucunuz varsa, eğer yoksa böyle bir mutfak havlusuyla patlıcanları yayarak kurutuyorsunuz. Aynen böyle hemen saniyesinde kupkuru oluyor. Ama böyle bir makineniz varsa, ki bulundurmanızı tavsiye ederim. Hem çok ucuz hem de çok faydalı bir makine. Hemen patlıcanları kurutalım. Ve patlıcanlar kupkuru. Yağ iyice kaynamaya başladı. Hemen patlıcanlar yavaş yavaş patlıcanların rengi dönmeye başladı. Yalnız yağın farkındasınız değil mi? Ette kullandığımız yağ kullanıyorum. Bazıları o kadar yağ ne yaptın, ziyan olmuyor mu diyenler olabilir. En başta da söylediğim gibi bugüne kadarki en iyi patlıcan mezesini yiyeceksiniz. Köpoğlu mezesini. Eski meyhaneler usulü Köpoğlu yapıyoruz. Şimdi kamera yanıltabiliyor. Benim gördüğüm gibi görünmüyor. Oradan nasıl gözüküyor? Böyle altın sarısı gözüküyor olabilir. Bir tık da altın sarısından bir tık daha kızarması lazım. Yani böyle olması lazım. Görüyor musunuz? Bunlar gibi değil. Bu şekilde olması lazım. Şimdi bunu alalım aradan. Bazen kendi kendime diyorum, ne kadar şanslısın Koray. İstanbul'da gezmediğin meyhane, bilmediğin işletmeci yok diye. Burada artık patlıcanlarımı almaya başlıyorum. Nasıl görüntü? Ya şaşıranlar olmuştur. Ya Koray, paçalı soymadın patlıcanları, kabuğunu kullanmadın. Gerçek Köpoğlu yapıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi çok bildiğini iddia eden arkadaşlar olacak. Saygısızca, seviyesizce yazanlar bile olacak. Ama tadına bakmadan hiçbir eleştiriyi kabul etmiyoruz. Yaparsınız olmaz, o zaman başımla beraber. Havlu kağıt kullanmadan bütün yağlarıyla bıraktım. Meze yapıyoruz. Esas bu yağa ihtiyacımız var. Meze yaparken havlu kağıt kullanılmaz. Aklınızda bulunsun. Doğru ısıda yağ çektirmeden kızartılır. Böylece havlu kağıda gerek kalmaz. Biberlerde şöyle önemli bir nokta var. Biberleri diri istiyorum. O yüzden çok fazla kızartmayacağım. Biberlerin rengi döndüğü anda ve yumuşadığı anda hemen alıyorum. Bak, hiç uzatmıyorum.
Hiç uzatmıyorum konuyu. Hemen alıyorum. Ya Koray, buna da havlu kağıdı koymadın. Kesinlikle havlu kağıdı koymuyorsunuz. Ya ama Koray, bize böyle anlatılmıyor. Arkadaşlar, meze yaparken bu yağa ihtiyacımız var. Bu yağın lezzetine. Tarifi yapanlar ne demek istediğimi anlayacak. Sadece 30 saniye. Ya Koray, maydanoz kızartılır mı? Evet. Gerçek patlıcan mezesi, Köpoğlu sosu yapacağız. Yine eski meyhane tarzı. Yarım çay bardağı kadar, yine ölçülü olsun herkes görsün diye. Hatta yarım çay bardağına biraz geçecek kadar zeytinyağı. Evdeki en kaliteli zeytinyağını kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Bakın, öyle baştan sağma bir sos yapmıyoruz. Hemen yağın içinde domates salçamı açıyorum. Artık ocağımın altını kısıyorum tamamen. O orada. Altını kıstığım için nispeten rahatım. Bu detayı atlamayın. 2 domates. Domatesleri hemen rendeliyorum. Yalnız neredeyse salçam yanacak. O yüzden diğerini daha rendelemeden domatesi atıyorum. Mutfak çözüm yeri. Hiçbir zaman için beklememek lazım. Devam. Diğer domatesim. Niye ikisini ayrı ayrı attım? Çünkü salçam yanacaktı az kalsın. Burada şekerim var. Domates damlamış. Kimsenin kafası karışmasın. Bu normal şeker. Hemen 2 çay kaşığı şeker. Domates girdi mi için içine şeker muhakkak. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Tamamen opsiyonel 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Dolu dolu atıyorum. İsteyen atmayabilir, acı sevmeyen. 1 sarımsak. Bu 1 sarımsak ortadan ikiye bölünmüştü. 1 çay kaşığı karabiber, attık mı atmadık mı emin olamadım. Hiç olmamasından iyidir. Evet. Köpoğlu sosu böyle olur. Ya Koray, sen nereden biliyorsun? Siz meyhaneyle ilgili, restoranlarla ilgili ne soracaksanız bana sorun. 5-6 dakika boyunca sos yavaş yavaş, ağır ağır, kısık ateşte kendi kendine pişecek. Süzme yoğurt, ne kadar patlıcan kullanıyorsanız onun 2 katı. 6 kaşık yemek kaşığı kadar dolu dolu süzme yoğurt koydum. Hemen 2 sarımsak. Evet. Tuz, yarım çay kaşığı. Bu arada sosumuza bir bakalım. Evet, tam istediğim gibi, görüyor musunuz? Şu akışkanlığını ve kıvamını görüyor musunuz? Aynen istediğim bu. Şimdi bir restoran filansanız nasıl servis yapmanız gerektiğini göstereceğim. Yani meze dolabında nasıl durması gerektiğini. İlginizi çeker çekmez bilmiyorum. İnanın, şu size kanalda paylaştığım mezeleri yapıp mezeci dükkanı açsanız evinizi geçindirirsiniz. Üstüne biberler. Sosumuz. Yemin ediyorum normalde uğraşmam ama sırf kebapçı Selahattin'de ters düşmemek için. Sırf derdim o. Adam kanal başladığı günden beri düzgün servis istiyor. Onu kıramam. İş yeri olsa meze dolabında sunum için böyle bekletmeliyiz. Ama diyelim ki servis yapacağız. Evet. İsterseniz karıştırabilirsiniz de. Ama ben size göstermek için gördüğünüz gibi 3-4 tabak anca çıkar. Ve tabağın içinde karıştırıyorsunuz. Bu şekil. Şunu yapanlar diyecekler ki biz daha önce Köpoğlu yememişiz. Bir önceki tarifi Mustafa Yıldırım'a yapınca ufak bir sistem yapmıştı. Gönül koymuştu Hakan 10. Yaz geldi, meze tarifleri bekliyorum. Ayran elinde kaldı diyen Fahri Metin. Fahri Metin, Hakan 10. Açın ağzınızı. İlk lokma sizin.
İnsanın kendi yaptığını ne kadar övmesi ne kadar doğru bilmiyorum. Ama güzel olmamış. Muhteşem. Patlıcan seviyorsanız hayatınızda yiyeceğiniz açık ara en iyi patlıcan mezesi. Yapmayan çok şey kaybeder. Sadece 20 dakikada yaptık. Böyle bir şey olmaz ya. Hakan 10, Fahri Metin, zaten sizin bu tarifi yapmanız farz oldu. Mutlaka tarifi yapıp yorum yapmanızı bekliyoruz. Hepimize yine sağlık. Tekrardan herkese selamlar.